Seninle ne yapacağım ben? Gerçeği söylemediğim için özür dilerim. Ama seni kaybetmekten çok korktum. Seni başka bir kadına bırakacak kadar az sevmiyorum. Seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum. Gergin bir konuşma ve Alya'dan gelen ağır bir hakaretin ardından Cihan huzur bulamaz. En azından biraz olsun dikkatini dağıtmak ve içsel gerilimini dindirmek için içki içmeye başlar. Ancak kendi sınırlarını hesaplamaz ve hızla kontrolünü kaybeder. Bu halde yaptıklarının neredeyse farkında olmadan kendini Alya'nın yeni dairesinin yakınlarında bulur. Alya onu görünce içinde bulunduğu durumu hemen anlar. Hakarete rağmen tepkisi kayıtsız değildir. Onu içeri alır ve yatağa yatırır, artık kendini düzgün bir şekilde açıklayamayacağını veya haklı çıkaramayacağını anlar. Bu halde bile Cihan, duygularını ona aktarmaya çalışır. Onun için önemli olan, kötü niyetle hiçbir şey saklamak istemediğini ve onu kaybetme korkusunun, gerçeği daha önce söylememesinin tek nedeni olduğunu anlamasıdır. Ancak alkolün etkisiyle sözleri kesik kesik ve her zaman net olmasa da, niyetinin samimiyeti yine de hissedilir. Alya bunu gözlemleyerek, ilk öfkesinden yavaş yavaş uzaklaşır. Sadece bir hata değil, onu kaybetmekten korkan ve başka türlü davranmanın doğru yolunu bulamamış bir insan görür. Duyguları hakarete ağır basar ve artık mesafeyi korumaya çalışmaz. Sonunda onun yanında kalır, yanına uzanır. Alya geri çekilmeye veya onu geçmişe geri vermeye hazır değildir. Çünkü Cihan'ın hayatındaki yerini açıkça anlamıştır. Bu gece duyguların çatışmalara üstün geldiği bir an olur. Tüm yanlış anlamalara rağmen tekrar bir araya gelirler ve bu, her ikisi için de dış koşullardan çok daha önemli olan bağlantıyı en azından geçici olarak yeniden kurma fırsatı verir. Tüm olaylardan sonra Alya tüm vurguları kendi başına yapmaya karar verir ve hapishanedeki Meryem'in yanına gider. Artık şüpheye veya iç gerilime yer bırakmak istemez, bu yüzden açık bir konuşmayı seçer. Görüşme sırasında Alya Meryem ile Cihan arasındaki ilişkiyi bildiğini ve Meryem'in neler yaşadığını anladığını açıkça belirtir. Aynı zamanda belirsizliğe yer bırakmadan kendi pozisyonunu net bir şekilde ortaya koyar. Cihan ile olan ilişkisinin vazgeçmeyi düşünmediği bir şimdiki ve gelecek olduğunu netleştirmek onun için önemlidir. Bu konuşma bir çatışmaya dönüşmez, aksine durumu her iki taraftan da açıklığa kavuşturur. Meryem ilişkilerine müdahale etmeyi düşünmediğini ve Cihan'ın yanında yer alma iddiasında bulunmadığını gösterir. Cihan'ın duygularının Alya'ya ait olduğunu kabul eder ve hiçbir şeyi değiştirmeye çalışmadan bunu benimser. Bu tutum daha önce aralarında varsayımlar ve korkular düzeyinde kalan gerginliğin önemli bir kısmını ortadan kaldırır. Döndüğünde Alya bu adımı gizlemez ve hemen Cihan'a ziyaretini ve konuşmamın içeriğini anlatır. Bu Cihan için sürpriz olur, çünkü Alya'nın bu kadar doğrudan hareket etmeye karar vereceğini beklemiyordu. Ancak Cihan'ın bu açıklığı ve kendine güveni ona gerginlik değil, aksine içsel bir rahatlama sağlıyor. Alya'nın duygularından şüphe duymadığını ve durumun karmaşıklığına rağmen geri çekilme seçeneğini düşünmediğini görüyor. Sonuç olarak bu durum yeni bir çatışma yaratmıyor. Aksine aralarındaki bağ güçlendiriyor. Sonunda zor anları açıkça konuşabileceklerini ve yanlış anlamalara yer bırakmadan birlikte hareket edebileceklerini anlıyorlar. Aynı zamanda Meryem'e yardım etmenin ilişkilerine aykırı olmadığı, aksine kendi ailelerini tehlikeye atmadan birlikte çözmeye hazır oldukları ayrı bir konu olduğu da açıkça ortaya çıkıyor. Tüm bu olaylara paralel olarak, Alya ilk başta ciddi bir endişe yaratmayan, kendi sağlığındaki değişikliklere dikkat etmeye başlıyor. Halsizlik ara sıra mide bulantısı ve yorgunluk hissediyor, ancak bunu son zamanlarda yaşadığı sürekli gerginlik ve stresle açıklıyor. Ona göre bu durum oldukça mantıklı görünüyor, bu yüzden başka nedenler aramaya çalışmıyor. Cihan da onda bir şeylerin ters gittiğini fark ediyor. Adam Alya'nın görünüşü ve davranışlarından endişelenir ve her şeyin yolunda olup olmadığını öğrenmeye çalışır. Alya durumu daha da kötüleştirmek istemeyerek, bunun sadece aşırı çalışmanın ve sorunları ile ilgili endişelerin bir sonucu olduğunu söyler. Ancak neredeyse bayılacak duruma geldiği başka bir olaydan sonra durum değişir.
Bu an onu düşünmeye ve kendi durumuna karşı tutumunu yeniden gözden geçirmeye iter. Artık belirtileri tamamen görmezden gelemez ve sebebin farklı olabileceğini düşünmeye başlar. Yavaş yavaş hamilelik olasılığı aklına gelir ve giderek daha gerçekçi görünür. Belirsizlik içinde kalmak istemeyen Alya, tahminlerini kontrol etmeye karar verir. Doğru bir cevap almak ve her şeyi yerli yerine oturtmak için bir test yaptırır. Gördüğü sonuç beklenmediktir ve onu şaşkına çevirir, çünkü içten içe hazırlıklı olmadığı bir şeyi doğrular. Tüm olaylar Cihan ve Alya'nın ilişkisinin daha derin bir sınavdan geçmesine ve birbirlerine ve kendi kararlarına farklı bir gözle bakmalarına yol açar. Cihan'ın duygusal çöküşü, zayıflığını değil, Alya'ya olan bağlılığının ve onu kaybetme korkusunun derecesini gösterir. Durumu artık saklanmaya veya abartıya yer olmayan bir sınır haline gelir. Çünkü herhangi bir samimiyetsizlik aralarındaki iç dengeyi anında bozar. Alya'nın bu durumdaki tepkisi, duygularının yüzeysel veya hakaretlere bağlı olmadığını gösterir. Çünkü hayal kırıklığı anında bile onu uzaklaştırmaz, yanında kalmayı seçer, bu ilişkilerinin dinamiklerini kademeli olarak değiştirir ve onları, asıl önemli olanın duygusal bir tepki değil, zorluklara rağmen birlikte olma konusunda bilinçli bir seçim olduğu bir seviyeye taşır. Alya'nın Meryem ile bağımsız olarak buluşmaya karar vermesi, nihayetinde içsel güvenini ve zor konuları ele almaktan kaçınmama isteğini gösterir. Artık korku veya kıskançlıktan hareket etmez, gelecekte tekrar karşılaşmamak için tüm sorunları açıkça çözmeye çalışır. Bu durum Cihan'ın geçmişi ve bugünü arasında daha önce var olan gerilimi ortadan kaldırır ve ilişkilerinin daha istikrarlı hale gelmesini sağlar. Bu konuşmamın ardından, duygusal baskının temel faktörlerinden biri ortadan kalkar, çünkü Meryem ile olan durum artık bir belirsizlik kaynağı olmaktan çıkar. Artık bir tehdit olarak algılanmaz, ilişkilerine zarar vermeden çözülebilecek ayrı bir durum haline gelir. Bu Cihan ve Alya'ya en önemli şeye, yani kendi ailelerine ve geleceklerine odaklanma fırsatı verir. Bu arka plan karşısında, hamilelik haberi daha da büyük bir önem kazanır. Çünkü sadece kişisel planlarını değiştirmekle kalmaz, aynı zamanda önceliklerini de belirler. Başlangıçta kafa karışıklığına neden olan şey, yavaş yavaş onları daha da güçlü bir şekilde birleştiren bir faktöre dönüşür. Artık dürtüsel veya duyguların etkisi altında hareket edemezler, çünkü her kararın artık sadece kendileri için değil, doğmamış çocuk için de sonuçları vardır. Sonuç olarak tüm bu olaylar, güvenin, açıklığın ve ortak sorumluluğun başrol oynadığı ilişkilerinde yeni bir aşama oluşturur. Artık zor durumlardan kaçınmaya veya kararları ertelemeye çalışmıyorlar, tam tersine, en önemli olanı koruyabilmek için bilinçli olarak bu durumlara doğru ilerliyorlar.